Selamlar, ben Doktor Levent, anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanıyım. Uzunca bir süreden beri de yoğun bakım üzerinde yoğun bir şekilde çalışma yürütmekteyim. Şu anda Met İstanbul Hastanesi erişkin yoğun bakımından sizlere sesleniyorum. Öncelikle yoğun bakımın bir tarifini yapmak gerekirse, insanların yaşama tutunmasını ve yaşamasını sağlayan muhtelif sistemlerin herhangi bir şekilde vücuda yetememesi sonrasında yoğun bakıma alınaraktan çeşitli aletlerle bu desteğe sağlanması ve hastalarımızın yaşama tutunmasını sağlanmasını sağlayan bir ortamda çalışmaktayız. İzole bir ortam, kapalı bir ortam ama son derece insanlara yardımı ve sevecen yaklaşımıyla çok güzel bir ortamda çalışmaktayız. Buradaki hastalarımızın çeşitli derecelerde yoğun bir şekilde bakımı yapılmakta. Özellikle 2 seneden beri devam eden COVID illeti yüzünden hastalarımızın sayısında, özelliklerinde artma mevcut. COVID'li hastalarımıza yoğun bakımda çok çeşitli tedavilerle yaklaşım, onları hayata tutunmalarını sağlamaktayız. Bunlar nedir? Bunlar solunum sıkıntısı artan hastamıza entübasyon yapmak, ventilatöre bağlamak, solunum desteği sağlamak, ECMO dediğimiz cihazla akciğer ve dolaşımı desteklemek, hemodiyafiltrasyonla böbrek yetmezliği gelişen hastalarımızda bu desteği vermek ve bunlara gerek duymayan ama yaşamsal olaraktan bütün sistemlerinin takip edilmesini gereken hastalarımız olduğunda da çeşitli monitorizasyon sistemleriyle arteriyel kanülasyon dediğimiz jugulere ya da femorale ya da diğer bir büyük vene kateter takılaraktan hastalarımızın tamamen tüm hayati fonksiyonlarını takip edebileceğimiz cihazlarla donatılmış bir yoğun bakımımız mevcut. Ne tür hastalara müdahale edebiliriz? Her çeşit hastaya müdahale edebiliriz. Ancak yoğun bakımlar kendi aralarında pediatrik yoğun bakım, yeni doğan yoğun bakım, KVC yoğun bakım gibi çeşitli yoğun bakımlara ayrılmakta. Bizler kardiyoloji yoğun bakım dediğimiz bir yoğun bakımımıza da sahibiz. Kardiyoloji yoğun bakımda hastalarımızı kardiyoloji ile beraber takip etmekteyiz. Yoğun bakımlar 3'e ayrılmakta. Açık yoğun bakım, yarı kapalı ve kapalı olmak üzere 3 çeşit yoğun bakım bulunmakta. Açık yoğun bakım dediğimiz yoğun bakımlarda her doktor kendi hastasını yoğun bakıma getirip takip edebilmekte. Ancak bu çeşitli zorluklara sebebiyet vermekte. Yarı kapalıda bir doktor ve bir hemşire bulunmakta, erişkin yoğun bakımın sorumlusu, ama doktor, hastasını getiren doktorun da daha aktif olaraktan tedavide yer alması söz konusu. Tam kapalıdaki benim de çalıştığım yoğun bakım tam kapalı. Burada hastasını getiren doktor tamamen konsültan hekim pozisyonunda olup hastasının bütün tedavisi bizler tarafından yürütülmektedir. Yoğun bakımda tabii ki bu iş tek başımıza yapılacak bir iş değil. Burada son derece mesleki olaraktan deneyim kazanmış, hemşirelerin başında olan sorumlu arkadaşımız, hemşirelerimiz ve çeşitli idari kademelerle irtibatımızı sağlayan sekreter ve çeşitli yardımcı sağlık personeliyle bu işi götürmekteyiz. Yoğun bakım son derece meşakkatli bir iş. Yoğun bakımda ki çalışan her arkadaşın çok özverili bir çalışması mevcut. Buradaki yatakların hiçbir tanesi bizlere ait değil, hastalarımıza ait. Ve buradaki bütün çalışanlarımız şunu bilmektedirler ki, bu yataklarda yatan kişi kendi anne babaları da olabilir, çok daha yakınları da olabilir. Dolayısıyla burada bu iş sevgisiz ve empati yapmadan yapılacak bir iş değildir. Dolayısıyla tüm personelimiz bu şekilde seçilmiş ve görevlerine devam etmektedirler. Bir diğer husus hastalarımızın yakınları. Hastalarımızın yakınları çok zor şartlarda hastalarını bize bırakıp gitmekte. Her zaman hastalarımızın yakınlarına şunu derim: dünyada en zor iş yoğun bakımda hasta yakını olmaktır. Bir gece telefon çaldığı zaman yürekler hoplar. Ancak biz burada hastalarına önce Allah'a, sonra bize emanet ederek giden hasta yakınlarımıza elimizden geldiğince şefkatle, sevgiyle, empatiyle yaklaşarak
mevcut olan sıkıntılarını bir parça azaltmayı amaçlıyor ve o şekilde yaklaşım sağlıyoruz. Tabii ki hasta yakınlarımız hastalarına çok daha yanlarında durarak çok daha fazla vakit ayırmak isterler. Ancak tabii ki yoğun bakım ortamında bu her zaman mümkün olamamakta. Çünkü hasta yakının içeride olduğu sürece bizlerin hastalarına tedavisinde gecikmeye sebebiyet verebiliyor. Ama mümkün mertebe hastalarıyla oldukça sürekli olaraktan da olsa her gün belirli bir zaman aralığında irtibat kurmalarını sağlıyoruz. Her zaman için hasta yakınlarına bir empati yapıp bu hastanın bizim hastamız olabileceğini düşünerekten o şekilde yaklaşıyoruz. Buradaki cihazlarımızdan bahsetmek gerekirse dediğim gibi son derece sofistike cihazlara sahibiz. Hasta geldiğinden itibaren monitörize edilir. Kalp, solunum, nabız ve idrar çıkışı her türlü şekilde takip edilir. Bunlar kayıt altına alınır. Her hemşire hastasını her dakika, her saniye takip eder. Ne tür ilaç verilir, ne tür bir tedavi yapılacağı çok önemlidir. Bunların ötesinde bir diğer önemli husus da yatak yarası dediğimiz yoğun bakımlarda çok sık rastlanan ve hastanın yaşamsal boyutunu ciddi anlamda enfeksiyon yarataraktan etkileyen yatak yaralarıdır. Bunların içinde buradaki arkadaşlarımıza minnettarız. Çünkü aylarca yatan hastalarda dahi çok şükür bir yara açılmamakta. Çünkü bunun açılmaması için her 2 saatte bir çeşitli pozisyonlar verilmekte, hastaya çeşitli kremlerle masaj yapılmakta, beslenmesine dikkat edilmekte, tansiyonuna dikkat edilmekte. Çünkü yatak yarası sadece basıdan mütevellit olmayıp tansiyondan dolayı, beslenmeden dolayı, yatak çarşafındaki kıvrımdan bile gelişebilmektedirler. Onun için son derece meşakkatli bir iş olup burada en iyi şekilde hastalarımıza bakımı vermekle yükümlüyüz. Dolayısıyla bize bu olanağı sağlayan idareye de aynı zamanda teşekkür etmek istiyorum. Çünkü buradaki bizim her türlü isteğimizi yerine getirip hastalarımıza eksiksiz bir şekilde tedavimizi sürdürmemizi sağlamaktadırlar. Teşekkür ederim.